karşıda yığma bir kısım var. Yığma bir kısım var. Hemen akabinde seyrinde şurada. Muazzam bir çekiciliği var arkadaşlar bölgenin. O yüzden bu bölgeyi sık sık tercih etmeye başladım. Şimdi arkadaşlar şu karşıda yığma bir kısım var. Yığma bir kısım var. Hemen akabinde seyrinde şurada malzemelerimizin olduğu yerde şurada arkadaşlar yine kasa şeklinde bir yapımız var. Burada bir havuz oluşmuş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Havuz oluşmuş. Dere yataklarında havuz oluşan yerlerde genelde arkadaşlar define kasası veya gömü olma ihtimali yüksek. Biz de o yüzden havuz olan kısımda böyle bir keşif yapalım dedik. Burada malzemelerimizi açtık, yığdık. Sağa sola bakındık. İşaretlerimiz var mı diye. İşaretlerimiz bir o kısımda var, bir o kısımda var arkadaşlar. Şurada ana kayanın alt kısmında da bir tane gizemli bir yer var. Şimdi alan taramamla oraya da bir gezinti sağlayacağım. Şurada arkadaşlar bir tane yön işareti var. Şu kayada zaten bir insansız şekil var. O da yön işaretine benziyor. Bölge zengin arkadaşlar. En sonki keşfimde de muazzam güzellikte malzemeler bulduk. Ne bulduk arkadaşlar? Bir küp dolusu 40'a yakındı yanılmıyorsam. 40'a yakın saf çil altın para bulduk arkadaşlar. İçinde muazzam güzellikte bir tane de malzeme çıktı. Ve zaten küpün kendisi de harika bir görsele ve tarihe sahip. Biz onların değerlendirmesini yaptık. Öyle söyleyeyim size. O parça da büyük ihtimalle antika değerinde harika bir takı. Güzel bir takı arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir sinyal kontrolü yapacağız. Yine arkadaşlar şöyle göstereyim size. Model 16 ile araziye çıktım. Model 16 biliyorsunuz model 15'e göre biraz daha geliştirilmiş bir cihaz. O yüzden bugünkü alan taramamızda model 16 ile yapmayı planlıyorum arkadaşlar. İnşallah kısmetimizde yine güzel bir sinyal vardır. Şimdi cihaz yeni olduğu için ufak çaplı ben de merak ediyorum tabi. Öğrenmek için de sık sık tekrarlıyorum. Su, oksit, boşluk, bronz, altın, gümüş ve mineral olarak arkadaşlar şey yapıyor. Seçenekler sunuyor makine. Biz direkt bir dakika şu kamerayı bir sabitleyelim arkadaşlar. Evet, kameramızı sabitledik. Bu arada bugünlerde yalnız takılıyorum arkadaşlar. Yalnız takılmamın sebebi de evladın ders programının biraz yoğun olması. Kurslar falan boş kaldıkça geliyor benim yanıma ama yine de onun için önemli olan şu an okul. Okul ve kursları ve okulları yetiştirmenin derdinde biz de yalnız kalıyoruz haliyle. Sağlık olsun. Sizler varsınız. Bana yetiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle altın modunu alıyoruz arkadaşlar. Bronz bu tarafta, gümüş de bu tarafta. Yani burası altın modunu aldığımız kısım malzemede değerli olan bölge arkadaşlar. Şu kısımda dönme ihtimali daha yüksek. Malzemeyi yakalama ihtimali daha yüksek. Bronza aldığımız zaman şöyle göstereyim bronza. Sadece bronzda, gümüş aldığımız zaman da sadece gümüşte sinyal veriyor arkadaşlar.
Minerali aldığım zaman da toprak altındaki bütün madeni değerli malzemelerin hepsine dönme yapıyor. Oksit de keza öyle arkadaşlar. Oksiti biliyorsunuz, malzemenin olduğu yerde oksitlenme olur. Su tuzağının olduğu yerde veya çorak bir arazide su aramak istediğinizde su var mı veya su tuzağı var mı, buradan sinyaline ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Boşluğu biliyorsunuz, mahzen, oda mezar, işte yeraltı mağarası gibi kısımlarda veya oraları bulmak için kullanılıyor. Bronz da aynı şekilde bahsettiğim gibi. Şu an biz altında işlem göreceğiz arkadaşlar. Bakalım kısmetimizde nasıl bir güzellik var diyoruz. Şu kısımdan başlayalım. Evet arkadaşlar, alan taramamızla bu kısımdan başlayacağız bakalım. Oo, 2 defa güzel bir dönüş yaptı arkadaşlar. Ve şu an frekans peşinde. Şu yönü gösteriyor. Şu an değerli de arkadaşlar ve karşı yönü gösteriyor. Tabi frekans çoğu zaman değişiyor. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Frekansı durmadan değiştiriyorsa burada başka malzemeler de olma ihtimali yüksek. Bakalım. Şu yönde ağırlık verdi. Evet arkadaşlar, saat yönünün tersinde dönerse malzeme olma ihtimali yüksek. Evet, şu an altın ve değerli de bronzu alalım bakalım. Aynı tepkimeyi verecek mi? Evet. Çok az bir şekilde bronzda dönüş yaptı arkadaşlar. Bir de boşluk kısmını deneyelim bakalım. Boşlukta çok az. Su tuzağına bakalım arkadaşlar. Su tuzağı yok. Oksit. Bakalım oksitte ne diyecek. Evet. Oksit var diyor arkadaşlar. Minerali aldım. Mineralde maşallah dönüyor yani. Gümüş. Evet, malzemenin gümüş olup olmadığına bakalım arkadaşlar. Sinyal aldığı malzemenin. Hayır arkadaşlar, gümüş değil. Malzeme büyük ihtimalle değerli. Çünkü değerli de daha kuvvetli bir sinyal ağı var. Evet, malzeme değerli. Ne yapacağız arkadaşlar? Dedektörümüzde hemen buranın kontrollerini sağlayacağız. Evet. Dedektörümüzün kurulmasını bekliyorum. Burada da muazzam bir yapı var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, şurası toplama yığma kısım gibi duruyor. Şu üst tarafta yine uzaksı bir
kısım olma ihtimali yüksek. Evet. Şöyle bir topraklama yapıyorum. Evet, topraklamada herhangi bir şey, evet, mineral yok. Şöyle bir sinyal aldığımız kısım arkadaşlar. Bak, buradan güzel bir sinyal ağı yakaladık. Ne yapacağız? Ayrımına bakacağız. Evet, alan taramamızın da bize sunmuş olduğu güzellikteki sinyalimiz arkadaşlar. Şimdi bir de yeraltı görüntüleme cihazımızla bir bakalım. Evet arkadaşlar, yeraltı görüntülemenin sinyal verdiği şekil şema şöyle göstereyim. Harika bir şekil şema olarak güzel, muazzam bir kırmızılıkla, malzeme kırmızılığıyla karşılaştık. Şurada zaten kırmızılığı net bir şekilde vermiş. Üst tarafında da şöyle göstereyim. Şimdi malzeme şöyleydi. Şu noktada arkadaşlar bir malzeme var. Kırmızılıktan da belli. Şimdi orada güzel bir çalışma başlatacağız. Hadi bakalım ya nasip. Evet. Şurası oksitlenmiş kısım arkadaşlar. Burada güzel bir çatlak ve yığma bir kısım var. Ne yapacağız? Burada malzememizi çalışma başlatarak almaya çalışacağız. İnşallah güzel bir malzeme buluruz. Malzemeyle de karşılaşırız. Şu alt kısımda da şöyle göstereyim. Oksitlenmiş kısımlar arkadaşlar.
Hadi bakalım ya nasip. Evet, güzel bir çalışma başlatacağız arkadaşlar. Kameramızı başımıza sabitleyelim. Arkadaşlar şu kısım tuzaklı olabilir. Bir yoklayayım bakalım düşecek mi? Şuranın altı boş arkadaşlar. Bakın burada kararmış bir kısım var arkadaşlar. Bu malzemenin olduğu anlamına geliyor. Güzel bir gömü var anlamına geliyor.
Kendimi madenci gibi hissediyorum arkadaşlar. Bu da madenci kazmasına benziyor zaten.
Malzeme burada arkadaşlar. Aşağı doğru değil. Şu kısımda malzeme. Evet, malzeme şurada. Biz boşu boşuna şu kayayı kaldırmaya çalışıyoruz. 2 saattir. Malzeme buradaymış arkadaşlar. İnşallah pointerde yakın sinyal verir. Bakın arkadaşlar. Zaten burası yumuşak arkadaşlar. Malzeme buraya koyulduğu belli. Bakın. Oba. Evet. Aynen öyle arkadaşlar. Malzememiz çıktı. Oo. Bir adet yüzük arkadaşlar. Oo. İşte bu. Aman Allah'ım. Oo. Evet arkadaşlar. Alan taramanın sinyal verdiği dedektöründe sinyalleri doğruladığı bronz, altın, gümüş, mineral, oksit, su. Bu arkadaşlar bronza benziyor. Bakın şöyle. Bronz bir yüzük. Ama harika bir şey. Bir tane de bu arkadaşlar. Bu da değerli. Bu da büyük ihtimalle bronz. Harika. 2 tane malzeme arkadaşlar. Yüzük gerçekten harika bir şeye benziyor. Şöyle göstereyim. Of 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 of. Taşlarla kaplı arkadaşlar, harika bir yüzük. Ve şöyle güzel bir meleği anımsatan bronzdan yapılmış bir heykel arkadaşlar. Bayağı da ağır bir şey. Evet arkadaşlar, yine su yolunda, dere yatağında harika 2 tane malzeme bulduk. Malzemelerimizin çıktığı yer yumuşak olan şu üst kısım arkadaşlar. 2 tane harika eser.
Malzemeler hakkında bilgisi olanlar lütfen yoruma yazsın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.